1954 Konya doğumluyum. İlkokulumu Konya'da bitirdim. Eski adı Altınçeşme, şimdiki adı Cumhuriyet İlkokulu olan okulda bitirdim. Ortaokulu Konya Marif Koleji'nde tamamladık. Oradan Ankara Fen Lisesi'ne geçiş yaptık. Orayı da bitirdikten sonra kendimi İstanbul'a gelmiş buldum. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim hayatına devam ettik. 72'de başladığım okulu 1978'de Eylül aylarında falan ancak bitirebildim. O dönemlerdeki öğrenci olayları, okul kapatımları vesaire 5 yıllık okul yaşamı 6,5 yıla kadar uzadı. Üzerine 1,5 yılda sonra yüksek lisans yapmak durumunda kaldık. 1980'de eğitim hayatı bitti. Daha sonra 84-85 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi'nde imar hukuku dalında bir çalışma yapmaya niyetlendim. Buna paralel olarak Konya'da, kendi memleketimde Mimarlık Akademisi'nde öğretim görevlisi görevini üstlendim. Sanıyorum 3 sömestr kadar o görevi sürdürdüm. Hafta sonları gidiyordum, cumartesi derslere giriyordum. Pazartesi tekrar İstanbul'a dönüş yapıyorduk. İstanbul'a öğrenci olarak ilk geldiğimde Teşvikiye, Feriköy Konya Öğrenci Yurdu, daha sonra da Beşiktaş, Ihlamurdere'de bir öğrenci evinde kaldık. Daha sonra Barbarosbulvarı'nda bir öğrenci evine geçtik. Oradan Bahçeliler Haznedar'da ben ve bir okul arkadaşımla beraber bir eve taşındık ve üniversiteyi o binada bitirdik. O binamızda 14 katlı bir binaydı ama asansörü yoktu. Ve ben 11. katta oturuyordum. Orada ben gençliğimde çalıştım diyeceğim size kısaca. Pek okul dışı veyahut da iş dışı yaşamım olmadı. Bir mimarlık bürosunda çalışmaya başladık. Okullar kapalı olduğu için. Öğrenci olaylarından uzak kalabilmek adına çalışmayı tercih ettim. Tercihimi o yönde kullandım. Lale'de bir mimarlık bürosunda bir görev buldum kendime. Onlar da sağ olsunlar bana mesleği öğretmek için çok sarf ettiler. 1984-85'e kadar aynı büroda hem öğrenciliğimi hem mesleğimi sürdürdüm. Laleli'den sonra Kent Otel vardır Laleli'de. Kent Otel'in yan sokağında bir binaya geçtik. Orada yeni bir kurulum oluşturduk. Oradan daha sonra Can Kurtaran'a indik. Orada bir büroda mesleğe devam ettik. Fatih Belediyesi'ne uzak kalmasının nedeniyle de bir süre sonra, Eminönü Belediyesi'ne uzak kalmasının nedeniyle Çembertaş'a Eminönü Belediyesi'ne yakın bir yerde bir başka büroya geçtik. Oradaki çalışmalarımız da Eminönü Belediyesi'nin lağvedilmesine kadar devam etti. Ve sanıyorum şu anda 3. dönem eski Eminönü Belediyesi'nin kapatılmasından sonra yaklaşık 3 dönemdir Fatih bölgesinde mesleğimi icra ediyorum. Laleli'de 1985'lerde falan o bölgedeydim. O dönemin en hızlı faaliyeti tekstil ve özellikle kot ticaretiydi. Kot pantolon ve kot giysi ticaretiydi. Her iki binadan bir tanesinde bir kotçu bulabiliyordunuz. Apartmanlar boşaltıldı. Binaların bodrum katları, kaldırımlar açıldı. Kaldırımlar mağaza haline geldi. Toparlayabilenler binaları oteller yaptılar. Yani nezih bir konut bölgesi olan Laleli otele dönüşmüş oldu. Ve bu süreç çok değil, 10 sene içerisinde falan bitti. Gerçekleşti, bitti. Projede inşaatlar yapıldı. Sonra bunlara kaçak ilaveler geldi. 1 kat, 2 kat ilaveler geldi. Bölge 4 veya 5 katlıyken şu anda sanıyorum bölge 7 veya 8 kata kadar çıktı. Hayır. Yani o yerel nüfusun çoğunlukta kalması sanıyorum 1980'lerde falan bitti. Ben 1978'de eşimle evlendim. Laleli'de Washington Oteli vardı. Halen var, çalışıyor. Onun bitişinde olan bir apartmanda ilk evimizi kurduk eşimle beraber. 84-85'e kadar ben Laleli'de oturdum. Çocuklarım doğdu. Oradan
çevrenin değişmesi ve evin yetersizliği nedeniyle taşınmak zorunda kaldık. Ve bana paralel olarak da çevre tabii değişti paralelinde. Turist çoğaldı. Balkan ve Polonyalı turistler çok ağırlıktaydı. Özellikle Polonyalılar ağırlıklıydı o dönemde. Ve her geçen gün demeyelim de abartmayalım tabii. Her geçen yıl otel yapısı daha fazlalaştı, konut yapısı daha azaldı. 2 oda bir salondu. Girişte bir hol vardı. Önde iç içe bağlı olan 2 odamız vardı. Arkada 2 yatak odamız vardı. Mutfak aydınlığa bakan bir çözümdü. Banyo da onun üzerindeydi. Yani belki 100-110 metrekare civarında bir yapıydı. Kâgir, tuğla, yığmalı bir yapıydı. Tabii doğalgaz yoktu, kalorifer yoktu. Odun kömürle ısınıyordu evlerimiz. Mahalle taşındığımız senelerde çok nezih bir mahalleydi. Şu anda ismini hatırlamıyorum. Tam karşımızda dönemin saygın bir film sanatçısı mesela oturuyordu. Bir kadın film sanatçısı vardı. Onun daha üstündeki ev keza konuttu. Benim sağım konuttu. Solum gene konuttu. Ve bunlar bir kısmı biz oradan taşınıncaya kadar yıkıldılar. Ve otele dönüştüler. Sokağın genel yapısı hep bu yaklaşımdaydı. Önce ana caddeler, sonra ara sokaklar yavaş yavaş yıkılarak birbirlerine bağlandılar. O senelerde etnik köken yoktu. En fazla turistler gelirdi, otelde kalır, malzemesini alır, dönerdi. Yani bugünkü gibi yerleşik etnik nüfus yoktu, hayır. Can kurtaran'da benim olduğum bölgede öyle aşırı bir değişim olmadı. Sanıyorum 90'ların başında olabilir. 90, 91, 92 yıllarında ben Can Kurtaran'dan Çembertaş'a çıktım. O dönemde o bölge çok sakin ve çok sessizdi. Tenhaydı. Mahallede olan esnaflar, dükkanlar, komşular birbirimizi hep tanırdık. Çıktığım zaman Hasan abi nasılsın? Fatma Hanım nasılsınız? Ayşe Hanım Çembertaş'a çıkacağım, bir ihtiyaç var mı gibi sualler sorabiliyorduk. Ama bugün öyle bir şey yok. Can Kurtaran'ın değişimine en olumlu yönde katkı veren kişi Kasım Bey'dir, Kasım Zoto'dur. Armada Oteli oluşturdu önce. Daha sonra o çevrede kendi arkadaşlarına mülk almalarını, o bölgede mülk edinmelerini temenni etti. Onlara elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştı. Ve eğer böyle bir olay söz konusu olmuşsa da o yapıların ahşap mimari tarzında çok özgün olarak, çok temiz olarak, çok nezih olarak yenilenmesini sağladı. Ve bugün Can Kurtaran bölgesinde göreceğiniz kaliteli sivil mimarlık örneklerinin büyük çoğunluğu diyeceğim. Orası sanıyorum Ahırkapı Caddesi'dir. Kasım Bey'in büyük emeği vardır. Armada Oteli'nin dışında orada şu anda 2 tane restoran var. İstanbul'un ilk 20 restoranın içerisine girer onlar. İsimlerini hatırlayamıyorum. O senelerde Ağırkapı şenliklerini mesela geliştirdi. Daha sonra onlar durduruldu. Çevre güvenliği açısından demeyeyim de bilmiyorum neden durduruldu. Sahile taşındı onlar. Ve Kasım Bey'in o bölgeye yaptığı katkı yadsınamaz. Kendisine her zaman saygıyla anarım. Ağırkapı şenlikleri Mayıs'ın ilk cumartesinde galiba yapılıyordu. Ve hatta 5 Mayıs'ta mı ne yapılıyordu? Tam olarak hatırlamıyorum şu anda. O sokaktaki yapılan bu şenliklerin canlı, düzenli ve çevreye saygılı olarak yapılmasını sağlamak için bazı tedbirler mi oldu diyeyim, girişimlerde mi bulundu diyeyim, olumlu yönde yönlendirdi. Kaç sene peş peşe yapıldı hatırlamıyorum ama çok canlı etkinliklerdi onlar. Ağırkapı şenliklerine hemen hemen İstanbul'un her tarafından gelen insanlar vardı. Gelenlerin eğitim seviyesi diyeyim, kültür seviyesi diyeyim, yüksek olan bir kesim gelebiliyordu oraya. Ama dediğim gibi bir süre sonra bu şenlikler buradan durduruldu, sahile taşındı.
Birkaç sefer gittim. Akşamlar işte gündüz başlardı. Saat 2-3 gibi başlardı. Gece 12-1'de paydos. Daha sonra olmazdı. Ve hiçbir şekilde taşkınlığa müsaade edilmezdi. Oraya gelen hanımefendiler, beyefendiler, çocuklar çok güvenli bir ortamda Ağır Kapı Şenlik'in yapıldığı o caddeye yürürler, gezerler. Oraya bir takım el emeklerini getiren tezgahlardan ürünlere bakarlar, alışveriş yaparlar ve huzur içerisinde oradan ayrılırlardı. Bunu birkaç kere ben yaşadım ve gördüm. Ve Çembertaş'ta belki bir 10 seneden fazla kaldım. Oradaki mimarlık bürom, dediğim gibi 10 sene civarında orada kaldım. Ve çevrede benim orada olduğum zaman dilimi içerisinde çevre çok fazla değişmedi. Çok fazla değişme baskısı geldi duyduğum kadarıyla. Yapı maliklerine satmaları için. Fakat fiyatlar hep yukarıya taşındığı için binalar durdu. Benim orada olduğum süreç içerisinde tek bir bina değişebildi. Hemen bitişimde sinema sanatçımız Hülya Koçyiğit'in binası vardı. Hülya Hanım, eşi Selim Bey o binayı almışlar. Yıkıldı, yapıldı. Yanlış hatırlamıyorsam adı da Gülsoy Otel olması lazım. Yanlış söylüyor olabilirim. Tabii o arada Çembertaş'ta şu oldu. 1983 rahmetli Turgut Bey'in başbakanlığı olmasından sonra ilçe belediyeler kuruldu. Bildiğinizi düşünüyorum. Eminönü Belediyesi'nin ilk belediye başkanı da Tahir Bey'di. Tahir Aktaş'tı. Tahir Bey bugün Eminönü Belediyesi'nin ilk binası eski konservatuar binasıdır. İBB'nin konservatuar binasında çalışmaya başladı. O konservatuar binası Eminönü Belediyesi'ne küçük gelmeye başlayınca yan tarafında büyük bir alan vardı. Onun altında bugün Şerefiye Sarnıcımız var. Ziyarete açıldı. İyi ki açıldı. Şerefiye Sarnıcı'nın üzerine sanıyorum Tahir Bey ilave belediye binası yaptı. O bina 20 sene mi, 25 sene mi yaşadı. Belediye hizmetlerini orada sürdü. Galiba Eminönü Belediyesi, Fatih Belediyesi birleştikten sonra o ilave eklenti yapı yıkıldı. Ve Eminönü Belediye binasının süreci orada bitti. İBB Konservatuar binası sanırım eski fonksiyonuna geri döndü. Ahşap bir binadır. Eklentisi ise betonarme yapılmıştı. Sonra dediğim gibi alttaki Şerefiye Sarnıcı restore edildi, düzenlendi ve halkın ziyaretine açıldı. Güzel oldu. O çevrede bu değişimin dışında değişim pek hatırlamıyorum. Tramvay yolunda birkaç otel yeniden yapıldı. Tabii onlar var. Işıklar'da bir bina, bir banka binası vardı galiba. O satıldı, otele dönüştü. Yani tramvay yolu orada epey bir değişikliğe uğradı. Ofisimin bulunduğu bölgede konut vardı tabii. Tek tük de olsa vardı. Fakat oradan aşağı doğru inen Pierre Loti Caddesi, Kadırga Karakolu'na doğru inen Pierre Loti Caddesi'nde bir miktarda olsa İstanbul dışından gelen Türk vatandaşlarının yerleştiği evler vardı. Onlar daha bir bakımsız haldeydiler galiba. Ama konut olarak kullanılan evler vardı. Pierre Loti Caddesi ile Sultanahmet'e çıkan cadde arasında. Pierre Loti Caddesi'nin tramvay yolu tarafı ise artık kunduracılar haline geldi. O kunduracıların değişimi 1975'e falan başlamıştır. Laleli'yi bitirirsiniz, Beyazıt'a gelirsiniz. Tiyatro Caddesi'den sonra Çembertaş'a kadar olan bölge kunduracılar haline geldi. O bölgede çok seri olarak binalar yıkıldı, yapıldı, yıkıldı, yapıldı, yıkıldı, yapıldı. Ve bunların hepsi kundura imalat atölyesine dönüştü. İmar planı yoktu. Fatih'in imar planı yanlış hatırlamıyorsam 2012'de ikinci kez onaylandı ve iptal edilmedi. Ondan önce bir plan yapıldı, iptal oldu. Ondan önce tamamen plansız bölgeydi. Çevre teşekkülüne göre belediye imar durumu verebiliyordu. Eski minibüs yolu deriz biz. Eski minibüs yolu, Tiyatro Caddesi, Pierre Loti Caddesi, o bölgeyi çevirin. Bütün sokaklar kundura malzemeleri, atıkları, çöpler,
Ee, Bizim eskiden Tokyo dediğimiz terlikler vardı. Onların malzemeleri. Bunların hepsini sokaklarda görebilirdiniz ve maalesef temizlik işleri her gün, her gece onları temizlemek için büyük çaba sarf ederdi. O sokaklarda sadece esnaf dolaşabilirdi. Ticarete gelen kişiler dolaşabilirdi. Bir anne baba, iki çocuk oradan kolay kolay geçmezdi. Onlara hitap eden pek bir şey olmazdı o bölgede. Yani bir nevi küçük bir sanayi çarşısı olarak düşünün. İmalat sanayi olarak düşünün o bölgeyi. Pierlot'tan aşağı Kadırga Karakolu'na indiğiniz zaman da Kadırga Karakolu ve Kadırga Parkı'nın etrafı tamamıyla konuttu. Oranın yerleşik halkı o bölgede vardı. Oradan sola doğru, Sultanahmet'e doğru girdiğiniz zaman bizim Televizyoncular Sokağı dediğimiz bir sokağımız vardı. Şimdi hiçbiri kalmadı. Hepsi otele dönüştü, pansiyona dönüştü. Yan yana televizyon tamir atölyeleri vardı. Eski tüplü televizyonlar oraya getirilirdi. Arabayla getirir vatandaş, arabasının arkasına koyar. Usta ben Ahmet, akşam geleceğim. Telefon numarası alnına verilir. Televizyon tamir olduğu zaman gelir, tekrar tüplü televizyonunu alır, arabasına koyar, giderdi insanlar. O mesela, o olay şu anda orada yok. Televizyon tamiri denen kavram zaten kalmadı. Orası şu anda bitmiş ürün satışı yapılan ayakkabı satış mağazalarının bulunduğu bir bölge. Uzun zamandır da gitmiyorum. Divan yolunda çok fazla değişim yok. Orada mesela bizim gençliğimizde diyeceğim artık, Hürriyet gazetemiz vardı. Sanırım galiba hala orada. O bölgenin bizim için en önemli yapısı oydu, Hürriyet gazetesiydi. Hürriyet gazetesinin karşısından içeriye girdiğiniz zaman orada büyük bir boş alan vardı. Orada bir katlı otopark yapıldı bir şekilde. Çevreye hizmet verdi ama bazı sıkıntıları var diye hep duyardık. Oradan aşağı indiğiniz zaman zaten vilayete gelirsiniz. İran konsolosluğuna gelirsiniz. Oradan da Sirkeci'ye kadar ulaşırsınız. Oradaki en büyük değişim Nur Osmaniye Caddesi'dir. Kavşaktaki camiden, İş Bankası'ndan Kapalı Çarşı'ya yürüdüğünüz yoldur. O cadde 1980-90 arasında tamamıyla yenilendi. Turistlere dönük olarak hediyelik eşya ve halı mağazaları açıldı. Aşağıya gemilerle gelen turistler, otellere gelen turistler otobüslerle oraya taşınırdı. Mağazalara sokulurdu, çok katlı hediyelik eşya mağazaları. Ve onların orada alışveriş yapmaları sağlanırdı. Ama sanıyorum şu anda bu olay orada kalmadı çünkü çok yakından takip edemiyorum, bilmiyorum. Nur Osmaniye'de otel pek yoktu. İş hanları vardı. Kuyumcu atölyeleri sanıyorum vardı. Birkaç tane hediyelik eşya ve halı satan mağazaları vardı. Küçük ferdi işletmelerdi diye düşünüyorum. Bunlar yavaş yavaş ferdi işletmeden tüm yapı bazına dönüşen büyük ticaret odakları haline geldiler. Turizme hizmet veren, hediyelik eşya satan, gruplar halinde turistleri alan, onları memnun etmeye çalışan veyahut da onlara bir ürünler pazarlamaya çalışan iş yerleri haline dönüştüler. Onların bir kısmı bugün hala devam ediyor. Yani evin alışverişlerini eşim yapar. Ona karışmıyorum. O kendi doğru bildiği yerlere gider alışverişini yapar. Ama ben işime dönük ihtiyaçlarımı genelde büyük toptan eşyaların, malzemelerin satıldığı mağazalardan almayı tercih ediyorum. Bir miktar ihtiyaçlarımı da Eminönü bölgesinden karşılıyorum. Hala da öyle yaparım. Belki sadece kendime dönük bir yorum yapayım. Genele dönük olmasın. Gençlik yıllarımda kasabım belliydi, bakkalım belliydi, marketim belliydi. İcabında telefonla siparişimi verirdim. Hazır paketimi alıp paramı öder çıkardım. Ama şimdi bu imkan ekrandan yapılan online satışlara dönüştü ama aynı verimi acaba alabiliyor muyuz? O konuda tereddütlerim var. Nüfus çok fazla olmadığı için dükkan sahibiyle, esnafla müşteri yakın temas kurabiliyordu. Yakınlaşabiliyordu, samimi olabiliyordu. Şimdi belki gene var ama o dönemlerdeki kadar olduğunu ben hissedemiyorum. O eski saflık, o eski yakınlık, o eski samimiyet günümüzde maalesef yok. Sokak satıcılarının en çok toplandığı yer mesela bugün Vatan Caddesi'nin başını bilirsiniz. Onun karşısında
Otopark girişi vardır. Akçay Yeraltı Çarşısı'nın girişi vardır. Her akşam Vatan Caddesi'nin başı seyyar el arabalarının doluştuğu bir yerdi. Bahsettiğim sene 1980, 85, 90'lar belki. Akşam evine giden vatandaşlar seyyar satıcılardan alışveriş yapmayı tercih ederlerdi. Marketlere göre belki birkaç kuruş daha ekonomik olabileceği düşüncesiyle. Çok doğru muydu? Onu da bilmiyorum. Ama çok yoğun bir ticaret vardı. Seyyar satış ticareti vardı. O senelerde Eminönü bugün biliyorsunuz. Kıyı tarafında birkaç tane açık otoparkımız var. O otopark bölgesi mesela çok büyük hal binası vardı. Gece kamyonlar oraya gelir, malını boşaltır. Sabah da seyyarlar, manavlar, bakkallar, marketler gelir oradan malını alır çıkardı. O bölge sabahları seyyar arabaların doluştuğu bir bölgeydi. Oradan 4 kasa malzemesini alan seyyar arabasına koyar, yürür giderdi. Ama şimdi bu olay Esenler Otogarı'nın üst tarafına taşındı. Orada nasıl yürüyor bilemiyorum, görmedim. Seyyarlar sokaklarda dolaşırdı. Balkondan sepet salardınız. Hasan Efendi bana oradan 4 kilo patates, 2 kilo domates ver dediğiniz zaman verirdi. Parayı da sepetle indirirdiniz aşağıya, alır giderdi. Bugün bu seyyar satıcılık yasaklandığı için artık yok. Vatan Caddesi'nden hemen girin sağda. Yanlış bilmiyorsam İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir cami restore etti. Yeniden yapımını sağladı. Onun bulunduğu bölge, yani metro istasyonunun girişinin orada büyük bir boş alan vardır. Orada tek katlı dükkanlardan oluşan bir dükkanlar sırası vardı. Sizin bahsettiğiniz yer büyük bir ihtimalle orası. O tek katlı dükkanlar ve biraz önce bahsetmiş olduğum seyyar arabaların akşamları toplaştığı yer orasıydı. Yukarıya doğru çıkın, Pertemine Camii'nin önünden başlardı seyyarlar. O dükkanlara kadar gelirdi. Daha sonra belediye, sanıyorum metro inşaattan başladıktan sonra galiba o tek katlı dükkanlar da yıkıldı. Metroya dönüştü. O dükkanlar gitti. Karşılaştığım en çok şey mülk sahibinin, müşterimin arsasından daha fazla verim sağlayabilmesi, kamu kurumlarının, idarelerin müsaade ettiğinden daha fazla inşaat yapabilme isteğidir. En çok karşılaştığım ve beni en çok rahatsız eden konu bu. Yatırımcı, elimizdeki imar durumu tabir ettiğimiz belge içerisine sığdırmak, o imar durumu koşullarını bazen müşterimize kabul ettirmek bayağı zor oluyor. O zaman da söyleyebileceğimiz tek şey, biz bunu böyle bitirelim. Ben sana iskanını vereyim. Sen iskandan sonra kendin bir çözüm bulabiliyorsan bul Ali Bey, Fatma Hanım, Hasan Bey vesaire şeklinde bir konuşmaya dönüyor olay. Yani, müşterinizin isteklerini yapmaya kalkıştığınız zaman idareyle çürütüşüyorsunuz. İdarenin gözünde menfi meslek mensubu haline geliyorsunuz. Bunu sevmiyorum. Biraz önce ismini vermiş olduğum Kasım Bey'in binası Armada Otel mesela. Altında Eskişehir kalıntıların olduğu bir yapıdır. O otel bütünü Osmanlı'dan kalmış olan Barbaros evleridir. Barbaros evlerinin mülkiyeti Vakıflar İdaresi'ndedir. Vakıflarda bir şekilde orayı, projeleri vesaire otele dönüştürüyor. Kasım Bey de bu projeyi gerçekleştiren kişidir. Orada bir miktar katkımız oldu o projeye. Mercan'da mesela bir inşaata başladık. Şu anda otel olarak kullanılıyor. Yoldan 6,5-7 metre aşağıda kalıntılar bulduk. 3,5-4 metrede başladı kalıntılar. 7 metreye kadar indik. Tabii bütün bu kazı çalışmaları bildiğiniz gibi Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü'nün denetim elemanları nezaretinde yapılan çalışmalar. 7 metreye kadar indik. Kalıntıların sonuna geldik. Ve şu anda o kalıntılar mesela o otelin kahvaltı salonu olarak hizmet veriyor. Başka çok var da. Mesela Sultanahmet'te bir restorasyon, rekonstrüksiyon, karışık bir imalat uygulamasında yapının bodrum katında bizim bugün foseptik çukuru diyebileceğimiz
Görsel olarak da bir kuyu ağzını, su kuyusu ağzını düşünün. Yüksekliği belki 1 metre, çapı belki 2 metre olan bir kalıntı bulduk. Arkeoloji bunu koruyalım dedi. Projesini yaptık. Kurula verdik, belediyeye verdik, onaylandı. Bugün o foseptik çukuru dediğim, kuyu ağzı dediğim olay, o otelin kahvaltı salonunda kahvaltı servis masası olarak kullanılıyor. Üzerine bir cam koyduk, içini restore ettik, ışıklandırdık, yeniledik. Orada otel kahvaltı malzemesini açıyor. Gelen müşteri kahvaltı malzemesini alıyor, bahçeye çıkıyor. Orası 1985'te başladığım bir proje alanı. 1985'te ilk projelendirme büyükçe bir arsadır. Arsamızın arkasında da büyük bir set duvarı vardır, istinat duvarı vardır. Taş yapı olarak. Onun önündeki bir ahşap yapının rekonstrüksiyon projesini kurulu onaylattık. Ruhsatını aldık, inşaata başladık. İnşaat sırasında tabii gene kazı çalışması yapılıyor, kazma kürek elle. Kanıtlar çıkmaya başladı. Mal sahipleri dediler biz bu projeyi burada durduralım. Maliyetin altından kalkamayacağız. O proje çalışması pandemiden önce tekrar masanın üzerine geldi. Oraya tekrar girdik. Alandaki kazı çalışmaları yaklaşık 2 sene kadar sürdü galiba. Yaptık, tedbir aldık, yaptık, tedbir aldık, yürüdük. 2 senenin sonunda büyük saray kalıntısı olarak yorumlanabilen bazı kalıntılara ulaştık. Parselin ön tarafında ise kazılar sonucunda bir Roma hamamı kalıntısını bulduk. Onu da koruma altına aldık. Bütün bu projeleri yaklaşık 2,5 veya 3 sene içerisinde kurulda gidip gelerek yanılmıyorsam toplamda 19 tane kurul kararına bağladık. 9 veya 10 tane projeye bağladık. İşte rölevesi, restitüsyonu, dönem analizi, yeni inşaatı, rekonstrüksiyonu vesaire. 9 veya 10 müstakil ayrı proje oluşturuldu. Hepsi kuruldan geçti. Şu anda belediye tasdik aşamasına geçildi. Tasdikini yürütmeye çalışıyoruz. İlginç bir noktadır. Çıkan bütün kalıntıları sergilemeye çalışacağız, gayret edeceğiz. Bodrum kat tabanını cam döşeme yapıp Roma hamamın kalıntısını altta koruyup ışıklandırarak oraya gelen misafirlere, ziyaretçilere göstermeyi istiyoruz. Arka taraftaki Bizans Sarayı kalıntılarını ise gene korumaya alarak, üstünü örterek ve restorasyonunu konservasyon müdürlüğünün talimatları doğrultusunda yenileyerek orayı da yaşama katmaya çalışıyoruz. Orhan Bey, bir şekilde Orhan Bey'le tanıştık, Orhan Kural'la. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nde kömür üzerine çalışan bir profesördü Orhan Bey. 3 sene önce veya 4 sene kadar önce vefat etti. Orhan Bey'le bir şekilde merhabamız başladı. Ya Ahmet Bey dedi, ben dedi buralarda yer almayı düşünüyorum. Nerede alayım? Orhan Bey, eğer bir yer alacaksanız dedim, siz binaları korumayı seven, idame ettirmeyi seven yaklaşımda olan bir kişinin Sultanahmet dışında yer almayın dedim. Sultanahmet'te 2 tane yer aldı Orhan Bey. Bir tanesi yukarıda Küçük Ayasofya Caddesi'ne yakın bir yerde aldı. Bir tane de aşağıda Dede Efendi Müzesi'nin hemen karşısında bir yer aldı. Ben dedi bunları aldım, ne yapacağım? Bunların tamire ihtiyacı var. Eminönü Belediyesi ile görüştük. Projelerimizi sunduk. Yapı, tuğla yapılmasına rağmen, kâgil yapılmasına rağmen belediyenin uygun görmesiyle binaya ahşap kapladık. Küçük cumbalar oluşturduk. Ve şık bir bina haline geldi. Bugün o bina da Gezginler Kulübü çalışır. Gezginler Kulübü, kendim dahil olmadım o organizasyona ama şu anda dünya çapında tanınan bir kulüp haline geldi. Orhan Bey'in katkılarıyla. Zemin kat artı 2 normal kat, yukarıda da bir küçük merdiveni ve küçük bir odacığı olan 3,5 katlı bir yapıdır. Süleymaniye, bizim üniversiteye başladığımız yıllarda yavaş yavaş tekstil ve konfeksiyona dönmeye başlayan ahşap yapılardan oluşmaya başlamıştı. Daha doğrusu ahşap yapılar tekstile ve konfeksiyona kiralanmaya ve buralarda imalatlar yapılmaya başlanmıştı. Bir miktarda tabii gene konut olarak kullanılan yerler vardı. Kurulumuzun, koruma kurulu binasında Kayseri Ahmet Paşa Sokağı'nda olmasının nedeniyle
O bölgeyi çok sık gider gelir olduk. Çok sık ziyaret eder olduk. Yıllar içerisinde Süleymaniye çok değişti. Ahşap binalar yıkıldı, kaldırıldı, yok edildi. Bunun sebebi bina maliklerinin eski yapıları korumaya yatkın olmaması. Ahşap binaya, eski binaya ve kurula, özür dileyerek söylüyorum, öcü gözüyle bakmasından kaynaklanan bir çekimsellik ve bir kaçma olayı bu. En son 1900 demiyorum, düzeltiyorum. 2017-2018'de mesela Süleymaniye'de bir ahşap yapının rekonstrüksiyon projesini yaptım. Araya pandemi girdi, ilgilisi inşaata başlayamadı. Güzel bir bina. Kısmet olursa orası da hayata geçecek. Şu anda o bölgede otel yapıları var. Bir miktar gene konfeksiyon yapıları var. Ve Süleymaniye çoğunlukla artık yıkılmış, harap, mezbelik bir bölge haline geldi. Bunun da arkasında bilemediğim bazı sebepler var. Niye öyle bırakıldı, niye öyle duruyor, niye yenilenmiyor onu bilemiyorum. Sultanahmet 1990'larda falan otelleşmeye başladı. Çembertaş'taki otellerin, mevcut otellerin yetersizliği nedeniyle Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi hemen alt tarafında bulunan bu bölge yavaş yavaş turizme açılmaya başladı. İnsanlar turizme merak duymaya başladı. Önce mevcut binaları ufak tefek tadilatlarla, düzeltmelerle turizmin hizmetine soktu. Daha sonra yatırımcılar bu bölgeye gelmeye başladılar. Ve güzel ve büyük projeler oluşmaya başladı. O bölgede benim hatırladığım ilk büyük tesis Eresun Otel'dir. Eresun Otel sanıyorum 1990'larda falan yapıldı. İstanbul'da benim bildiğim 2 tane Eresun Otel var. Bir tanesi Topkapı'da, bir tanesi Sultanahmet'te. Onun dışında başka da olabilir. Eğer unuttuysam Eresun'dan lütfen kusura bakmasınlar. Sultanahmet'in ilk nezih ve kaliteli oteliydi. O caddede bazı oteller oluşmaya başladı. Ve bu oluşum yavaş yavaş çevreye doğru açıldı. Bölgedeki ahşap binalar kuruldan proje geçirerek veyahut da kurula gitmeden bir şekilde çözüm bularak yapılarını inşa ettiler, yenilediler ve turizme soktular. Şu anda turizm dışında orada kalan ev sayısı çok az. Demografi değişti. O bölgenin yerleşik kişileri oradan ayrıldılar. Evlerini boşalttılar, sattılar. O bölgeye yeni gelen insanlara verdiler evlerini. Onlar yeni inşaatlar yaptılar. Ve otel olması sebebiyle de 2 günde bir, 3 günde bir değişen bir demografik yapı o bölgeye girdi. Türkiye'nin turizm politikalarına bağlı olarak da bu seneler içerisinde atıyorum. 3 sene Polonyalılar geldi, ertesi sene Balkanlar geldi, 5 sene bilmem Doğu Avrupa geldi, Batı Avrupa geldi, Amerika geldi gibi. Ve bütün bu çevre bu milletlerin kombinasyonunda kültürlerini değiştirdiler. Ve Eminönü bölgesinin otelleşmesi çok yeni. Çok yeni. Belki sadece son 10 senenin ürünü. Niye son 10 sene oteller oraya indi? Ama Eminönü'nü ikiye ayırmak lazım. Bir, Sirkeci tarafı, 2, Eminönü tarafı. Yani Büyük Postane ve çevresi. Sultanahmet'te yeteri kadar yer kalmayınca, parseller orada küçük olunca yatırımcılar Sirkeci'ye doğru kaymaya başladılar. Bunun bir sebebi de belki aşağıdaki vapur iskeleleri, tren istasyonunun orada olması, ulaşımın oradan daha rahat yapılabilmesi nedeniyle Sirkeci tren istasyonunun üstündeki bölgede oteller başladı. O bölgede 3-5 tane de ben yer yaptım. Zaman içerisinde hızla bu yapılaşmalar çoğaldı ve o bölgenin yatak kapasitesi ciddi anlamda yükseldi. Orada da o bölgenin otelleşmesini ve otel yapılaşmasını yöneten belli başlı 2 veya 3 kişi vardır. Onlar yapılan tesislerin kalitelerinin yükseltilmesi, sokak peyzajının
sokakların turistlere dönük olarak düzenlenmesi konusunda ciddi girişimlerde bulunduklarını hep duyuyorum. Ve bugün o bölgede otel olmayan parsel galiba kalmadı. Kaldıysa bile nerede kaldı? Sekizci'ye doğru giderken tramvay yolunun altında belki 3-5 tane daha parsel bulabilirsiniz. Ama onun dışında kalmadı. Binaların korunarak yapılmasını ikiye ayırabilirsiniz. Bir tanesi mevcut binaları yıkmadan yenilemek, restorasyon tabir ettiğimiz uygulama. İkincisi, eğer bina yıkılabilecekse ve yapı eski eser ise bunun yıkımı konusunda ilgili koruma kurulundan karar alarak daha sonra rekonstrüksiyon projesi tabir ettiğimiz projeyi onaylatarak o binayı tekrar ayağa kaldırabiliyoruz. Eski eser yapıların korunarak yapılması mı, yıkılarak yapılması konusunda tek yetkili kurum koruma kurulları. Biz mimar olarak, bir meslek mensubu olarak binaya bakıyoruz vesaire. Düşüncemizi karşımızdaki malike, mal sahibine anlatıyoruz ama tabii ki gene son karar mal sahibidir. Pardon, kuruldur. Kurulun verdiği karar doğrultusunda projeyi yürütmeye çalışıyoruz. Koruyarak yaptığımız yapılar da oldu. Komple yıkıp yenileyerek yaptığımız yapılar da oldu. Hepsi bir farklı deneyim, hepsi farklı bir tecrübe. Dış cephesini koruyarak yaptığım bir yapı mesela söyleyeyim ben size. İçini komple yeniledik ama dış cephesini olduğu gibi koruduk. Ordu Caddesi, Fen Fakültesi sağ köşede, onun tam karşısındaki yapıdır. O yapının içini olduğu gibi boşalttık, kabuk kaldı. Kabuğun içine yeni binayı çıkarttık. Yeni betonarme inşaat olarak. Sirkeci'de mesela öyle bir bina yaptık. Ön cepheyi koruyacaksınız dedi. Ön cepheyi koruduk. Arkasına yeni inşaat yaptık. O dönemlerde eski eser yapılara kurul kat ilavesi verebiliyordu. Kat ilavesi verdi. Kat ilavesi olan 2 katlı aşağıdaki yapının uyumunu sağlamaya çalışarak o yapıyı restorasyon mu diyelim, rekonstrüksiyon mu diyelim bilemiyorum. Yeniden toparladık, ayağa kaldırdık. 85-90'lar arasında yapılan bir yapıydı. Bina halen yaşamına devam ediyor. Otobüs kullanıyorduk ama daha çok minibüs kullanıyorduk. Minibüsleri tercih ediyorduk. İşte o eski Magirus minibüsler, Ford minibüsler. Öğrenciliğim benim Hazine'de geçtiği için geleceğim yer Beyazıt'tı. Laleli'ydi. En pratik vasıta oydu. Durağa gelirdiniz kavşakta, kuyruğa girerdiniz. Minibüs gelir sizi alır, götürürdü. Kaç lira diye soracak olursanız hatırlamıyorum. Sinagog veya kilise yoktu. Yenikapı'da 1-2 kilise olduğunu biliyorum. Onları ziyaret ettim, dolaştım. Fakat mahallemde kilise yoktu. İlk evlilik yaşamında oturduğum mahallede küçük bir camimiz vardı. Ona gider gelirdik zaman zaman. En çok sevdiğim yer Sultanahmet Camii'ydi. O bölgede iken Sultanahmet Camii'ne uğrardık. Süleyman Camisi bir başka güzelliktir. Bir ara restorasyona alındı, daha sonra açıldı. Açıldıktan sonra tekrar gittim, gördüm onu. O da güzel bir yer. İnşallah yaşama dönerler. Eski senelerde bayram ve kandiller, daha çok bayramları ben size anlatayım. Kandillerde yaptığımız şey malum, camiye gitmek, mevlidi dinlemek, o ritüelin gerektirdiği ibadetleri yapmaktır. Bayramlarda ben ailemle İstanbul'da yaşadığım için ve kendi ailem Konya'da olduğu için her bayram ailece Konya'ya gitmeyi, anne babayı ziyaret etmeyi tercih ettik. Bayram sabahı namaza gidersiniz. Namazdan dönerken alınacak bir şeyler varsa onları esnaftan toplarsınız. Orada evde sabah kahvaltı hazırlığı yapılır. Kurban Bayramı'nda bu başkadır. Ramazan Bayramı'nda başkadır. Kahvaltınızı yaparsınız. Kahvaltı ortadan kalkar. Kahve gelir. Arkasından bir ailecek bayramlaşırsınız. El öpersiniz. Tekrar bir hal hatır sorarsınız. Her ne kadar birbirinizi her dakika görüyor olsanız da. Ve daha sonra da yaptığımız şey büyük akrabalardan başlayarak yakın akrabalarımıza bayram ziyareti yapmak. Onların çayla kahvelerini içmek, hatırlarını sormaktı. Güzel şeylerdi ama azaldı. Birbirine hiç benzemeyen mahalleler. Bir tanesi Laleli.
4-5 katlı bir apartman. Şu an oturduğum yer Bahçeşehir bölgesi. Yüksek yapıların olduğu, insanların birbirini tanımadığı, kendi başınıza yaşadığınız, çevreye pek merhaba diyemediğiniz bir bölge. Bunları kıyaslamak mümkün değil. Güzel bir soru, güzel bir temenni, güzel bir dilek ama Fatih'te ben o şansı kendim için görmüyorum. Maalesef görmüyorum. Bir ara aşağı Balat'ta bunu düşündüm. O dönemde vakıflardan bir yer kiraladım. Onu ayağa kaldırmayı düşündüm. Güzel bir yerdi. Fakat olmadı. Yürütemedik. O projeden vazgeçtik. Vakıflara yeri iade ettik. Anahtarını teslim ettik, çıktık. Keşke olabilseydi ama maalesef olamadı. Yarımada'ya İstanbul dışından gelen vatandaşlar, yani köyün kente göçü nedeniyle çevrenin sağlıksız hale gelmesi sonucunda aileler Eminönü Yarımadası'ndan uzaklaştılar. Örnek ben. 78'de bahsettiğim sokağıma ben taşındım. Sokağın ismini hatırlayamıyorum şimdi. 84-85'e kadar o sokakta oturdum. Gerek evin koşulları, gerek sokak koşulları olumsuz hale geldiği için de ayrılmak zorunda kaldık. Ve sanıyorum Eminönü'nün genel karakteri, değişim çizgisi hep bu paralelde oldu. Gedikpaşa konut bölgesiydi ben öğrenciyken. Kundur atölyelerinin oraya gelmesi, evlerin çok eski yapılar olması, sağlık ve fen yönünden yaşanabilir olmaktan çıkması sonucunda bütün o bölgeler boşaldı. Kunduracı geldi, derici geldi, bilmem ne imalatçısı geldi, kuyumcu imalatçısı geldi. Atölye geldi, ev gitti. Atölye geldi, ev gitti. Çıktı. Fatih benim için çok şey. Kendimi Fatih'te buldum. Fatih'te olgunlaştım. Mesleğimi Fatih'te öğrendim. Fatih'te yaşamımı sürdürdüm ve halen sürdürmeye devam ediyorum. Yapabildiğim kadar da Fatih'te çalışmaya devam edeceğim. Fatih benim için özel bir yer. Abi Beşiktaş benim için özel bir yer olabilir mi? Olamaz. Çünkü 50 senedir ben buradayım. Yukarıda Kariye Camii'nin o bölgeleri mesela çok bilmem. Topkapı Kaleiçi bölgesini pek bilmem ama Eminönü'nün, eski Eminönü ilçesinin hemen hemen her sokağına girip çıkmışlığım vardır. En küçük sokağından en büyük caddesine kadar her yerini bilirim. Eminönü'nde olmak, Eminönü'nde dolaşmak, Eminönü'nde yaşamak güzel bir şey.